Başı çıkar. Dayan. Çok zor. Zor işte de bilmem. Kısmetinde ne varsa olur. Keçiler olmasa, değerli bunlar olmasa ben yine bu arada yapmam yani. Ben darlanıyorum. Ben illa yüksekler. İlla yaylalar yüksekler. Bir şey söyleyemeyi ki söylesin. Kendini anlatamayı ki anlatsın. Yaprakları açmaya başlar ben giderim. Bir daha işte böyle. Hiç yazın burada nasıl oluyor hiç bilmem. Ne kadar uğraşırsan uğraş kısmetine ne yazılmışsa o geliyor. Hiç başka bir şey demez. Hiç başka bir şey demez. Terrible Media. Merhaba arkadaşlar, bugün Dağların Efendisi ve aynı zamanda Vahşi Hayatın ve Dağların Dostu Cengiz abimizle beraberiz. Kendisine ulaşmak çok zor oldu. 1,5 aydır uğraşıyoruz herhalde. Cengiz abi, sana bir soru sormak istiyorum. Bu sorunun peşinde geldik abi. Geldik biz buraya. Şimdi biz günümüz insanı, günümüz nesli hep ekranda görünür olmak istiyor. Kendisini göstermek istiyor. Ya kendisini gösterecek yahut yaptıklarını göstermek istiyor. Evet. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Ya sana baktığım zaman da hiç böyle bir gayen, derdin yok. Tam aksine zıttı bir hayat yaşıyorsun. Ama ne ironi ki en çok görünürde sen oluyorsun biz kaybolurken. Ya şimdi hoş geldin tekrar. Da şimdi ya benim ile sizin konumunuz bir değil. Şimdi mesela ekranda görüneyim diyen insan mesela sürekli kalayım diyen insan, bugün bunu yapayım, yarın bunu yapayım. Yani onlar birçoğu zaten yapmacık. Ya ne bileyim görüneyim diye, bizim öyle değil. Bizim öyle değil. Benim şu anda mesela ne var ise hepsi doğal. Doğal dediğim yani ne var ise hepsi yaşanır. Yani şu anda yaşadığım olaylar. Bu şekilde olduktan sonra tabii ki herkesin ilgisini çekiyor. Mesela bu çağda, bu devirde böyle bir insan var mı? Yaşanıyor mu? Bunu birçoğu yani bilmiyor zaten. Bilmiyor. Şimdi bak birçoğu bilmiyor. İnanma da inanmıyor ki yani bu devirde, bu zamanda böyle insan olmaz diye. Cengiz bizim ya Çoban Cengiz'i mi diyorsun? Dağların Efendisi'ni. Onu ben 35 senedir şeyiz onunla. Beraberiz. Gittim yanına, tanıştık, koyunlarını aldım. Herkes hayret etti ki o sıra nasıl koyun sattı. İpti, aradan geçti bu aylardı işte. Aldım, yazın geldi, yayla zamanı bana söyledi ki koyunlarımın hepsini al dedi. Ben dedi o yaylaya ki geldim dedi, her akşam ağlıyordum dedi. Çadırda kalıyordu tek. Ki ben bu koyunları nasıl sattım, ben sattığım halde daha geride almadım dedi. O kadar pişmandım ki dedi. Ama dedi Allah şey olsun ki sen bana teklif ettin, yerine kesici verdim, öyle devam ediyor. Lise 2'yi okudum, uça geldi artık tam aklım kesti ya. Daha bu sefer lise 3'e hemen gitmedim. Bak çarşıya inerdik, kalırdık. Cuma günü tatil oluyor ya, köye çıkardım. Hiç eve gitmeden illa gene bir tane iki tane olurdu evde. Hiç eve gitmeden giderdim onların yanına. Keçiler yani. Severdim. O kadar şey yani. Mesela keçiler olmasa, değerli bunlar olmasa ben yine bu arada yapmam yani. Ben darlanıyorum. Ben illa yüksekler. İlla yaylalar yüksekler. Hele ya kışın tamam. Yazın. Yazın var ya, ben hiçbir yazın, burada şimdi misal, yaprakları açmaya başlar ben giderim. Bir daha işte böyle. Hiç yazın burada nasıl oluyor hiç bilmem hani. Hiç enduğum yok yani. Enduğum yok bir daha yani eneyim de, göreyim de, bileyim de demem. Demem. Evet, böyle bir isteğin de yok. Ya şimdi bir de var ki bak, şimdi sakin, şöyle diyeyim sana. Sakin, ben şimdi mesela hayvanlarda dedim ki dağda kalıyorum.
Şimdi benim başka bir derdim yok. Evelallah yani derdim yok dedi bir hayvanlar. Başka bir şey yok. Sabahtan kalkarım. Çayımı demlerim, kahvaltımı ederim. Hayvanları alır giderim. Akşamdan gelirim. Yok. O öyle olmuş, yok bu böyle olmuş. Bilmem hiçbir şey yok. Yalnız bir şeydi. Ben sürekli radyo mesela. Radyom devamlı oldu. Radyo çok severim. Bunun var ya, bunun hiçbir amacı yok. Bu evli değil. Bu tamamen tüm sevgisini hayvanlara vermiş. Bunun var ya, bu yani ben hayvanı satacağım da onu yapacağım, bunu yapacağım, şehirde ya yaşayayım, böyle bir şey yok. Bunun hayatı hayvandır. Demedin mi hani evleneyim bir aile kurayım? Hani hiç O zamanında. hiç, şimdi o da aynı. O da aynı hiç aklıma gelmedi. Bir de yani gelmedi. Yani şöyle geldi. Bazı yani böyle düşündüm. Dediler ki böyle işte evlensen diye. Şimdi mesela evlendim. Diyelim ki onu düşünüyorum şimdi. Ben evlendim. Bana şimdi mesela evlendiğim kişi o kadın işi o bayan diyecek ki işte bu iş olmaz bilmem ne olur. Ben şimdi ondan sonra bu işi bırakacak mıyım? Yok. O diyecek de yani. Ne olursa olsun öyle bir şey etsen en fazla bir sene, 2 sene daha bu iş yürümez. Ben onu da her yerde derim. Bir insanda hayvan sevgisi yok mu? O insan değil. O insanda insan sevgisi hiç olmaz. Bak bunu bir iki daha yaz. Hayvan sevgisi olmayan insandan uzak dur. O insan tehlikeli. Yani o insandan hiçbir şey olmaz. Ben hayatta bak her ne olursa olsun hiçbir canı kıymam. Şahsıma yani hiçbir canı kıymam. Ne kadar zararlı da bu bana zarar veriyor. Yok. Ben onu yapmam. Yapamıyorum çünkü. Ben onu yapamıyorum. Her ne olursa şimdi yılan mesela bu arada. Çok yılan olur dağlarda. Gören vurur işte yılanı vurmadın mı günahıymış. Vuracağımışsın. Ya Cenab-ı Allah ona can vermiş. Ona sonuçta bir can. Ben onu niye vurayım? Yok niye vurayım da? O da bir can besliyor, geziyor. Bana ne ediyor? Ben onu vurmam. Ben hayatta can kıymam yani. Abi şey diyebilir miyiz o zaman? İnsan sevgisi için, hayvan sevgisi için insanlar dağlara gelsin diyebilir miyiz? Tabii deriz ama kimse gelemez ki. Kimse gelemez ki. Yok ayı var, yok kurt var. Yok Bana da öyle dediler. Yok ayı var, yok kurt yok var. öyle bir şey yok. Şimdi o insan halbuki gelse, şimdi gelse dağa, sen mesela gelsen dağa, böyle bir belli bir süre kalsan, o hayvan mesela, yaban hayvanla değil. Onlar da o içgüdü şeyiyle seni de kendi şeylerini alıyorlar. Çünkü ben kendim öyle kabul ediyorum ve de öyledir yani. Ben ona inanıyorum. Ben ona çünkü şeydir. Ya nasıl diyeyim sana, herhangi bir şey olduğu zaman bana tepki vermiyor. Yani şöyle diyeyim sana, ben sanki aynı onlardan biriyim, beni hiç aldırmıyor. Bu insan da bana zarar veriyor, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sevgi de çok önemli işte, o hayvan içgüdüsü sevgisini anlıyor. O sevgini karşı tarafa aktarabilirsen ne mutlu sana. Aktaramazsan da yandın. Ya her insanın muhakkak ki bir acısı var. Herkesin. Bunun da en büyük acısı hayvanlardır. Bunun bir hayvanı olduğu zaman onun için en büyük acı şeydir. Kardeş yormuş hayvan. Aynıdır. Bunu şeyle söylüyorum sana. Hesabında. Şimdi bir zoru var ufak. Bir şey söyleyemeye ki söylesin. Kendini anlatamayka anlatsın. Yaşı 60'ı geçti. Diyorum ki Cengiz artık bu işin sonunu bırak. Sat bunları. Bunların parası sana yeter. Zaten kendinin de köyde her şeyi var. Evi var, yeri var, çaylığı var, fındıklığı var. Şeyi çok bol yeri. Diyor ki ben bunları sattım mı ben 3 sene sonra giderim diyor. Şimdi yani birçoğu bilmeyen de yadırga işte mesela. Bu hangi zamanda şimdi bu mevsimde çobanlık olur mu? Dağda yaşanır mı? Ben şimdi zaten bunlar olmasa da desem ki ben bir istirahat edeyim ben duramam ki. Yani benim her şeyim bunlar işte başka hiçbir şey yok. Her şeyim bunlar. Çok zor. O şimdi keçi doğurdu, ben
Önceden bu işi yapıyordum ama şimdi de yine beraber ben hiçbir tane tanımıyorum. Bu yeter ki keçinin yavru yaptığını görsün. Yavru yaptığını gördü, onu da tanımamasına imkan yok. Sen keçileri tutuyorsunuz. Onlar yavrularını sevmeyiler de eve getireceğim. Evde tek attığım zaman seviyorlar da. Yavrularından ayırıyorsunuz şu an. Yok yavrularına getireceğim. Ha, yavrularına Peşine getireceğim. Bu mevsimde başlıyor. Başladı işte doğum işi. Bu mevsimde başlar 20 gün, 15-20 gün sürer ama o 20 gün var ya, o 20 gün 20 senelik ömre bedel yani. Çok zor. Çok zor yani. O aradaki o 20 gün bu mesleğin en zor zaman o zor. Şimdi mesela küçük yavru görürsen insanın hoşuna gidiyor işte merak oluyor böyle ama onun bir daha oya gelmesi. Onun oya gelmesi çok zor. Mesela bu yavruların hepsinin annesini tanıyacaksın. Doğurduğu zaman tanıyacaksın. Küçük ememiyor, onu emdireceksin. Onu kuru yere alacaksın. Gündüz mesela bahçede çobanda doğuran var, onu getireceksin. Hepsini tanıyacaksın. Bu da öyle bir şey ki sana gösterdim. Yani sen gördün. Bu da öyle bir şey ki mesela diyelim 200 tane mi oğlan var. Bu yavru yani hep birbirine benziyor. Hiç böyle birbirine ait şansın hiç yok. Şimdi onu hepsini hepsini tek tek tanıyacaksın. Nasıl yapıyorsun abi bunu? İşte o artık o eldeki bir şey değil. O da işte Allah'tan gelen bir şey diyeyim. Başka ne diyeyim sana? Elden gelen bir şey yok. Onu işte tanıyorsun. İlla hepsinin bir şeyinden ne bileyim bir yerinden bir şey ben çıkarıyorum. Yani saçından, tüyünden, kulağından, gözünden yani illa bir şey çıkarıyorum. En ufak bir ayrıntısı o aklımda kalıyor. İşte onun için az önce söyledim ki bu beynim tamamen durdu. Yani onu bak, bunu bak, onu bak, bunu bak. O şey etmeden yani beynim orada gider artık çalışmıyor. Annesini arar ama bulamadı. bulamaz. Onu istemiyor. Onun değil ki istesin. Şimdi doğurdu ama ne doğurdu ya. Bu bazen köpeğin yanına da gitti. Böyle yapıyor. O süt içecek ya onun için hediye. Yok sen ne yardım edeceksin? Habu. Hepsine konmuş, isim konmuş. O hayvanı olduğu zaman bir hafta ne yemek yemeye gibi bir şey. Kazanıyor. Ya zaten her doğan, şimdi doğada her şeyde doğan sağ kalsa yer olmaz. Hiçbir yerde yer olmaz. Kiminisi ölecek, kiminisi doğacak. Kiminisi ne bileyim işte öyle hayatı gidecek de ne bileyim. Ne güzel laf ettin ya. Öyle da. Öyle yani bu hepsi. Şimdi doğada bu hayvanlar hiç ölmesen ne olur bu? Yer kalmaz ki. Bunlar da aynı. Yani 100 tane doğacaksa onun 70 tanesi 80 tanesi senindir. Gerisi o şey değil. Bir de var her şey kısmeti dedim. Kısmetinde ne varsa odur. Ne kadar uğraşırsan uğraş kısmetinde ne yazılmışsa o geliyor. Ben onu her zaman denemişim yani. Kısmetin içinde hiçbir şey demezsin. Şimdi dükkanın var. Gündüz işte bugün iyi satsam yarın işte ne bileyim iyiyse. Öyle değildi. Senin riskinden neyse onu alacaksın. Onun dışında bir şey demezsin. Nasip var yani. Nasip kısmeti hiç başka bir şey demezsin. Beraberiz bazı zaman veriyor ki karar ben artık bittim diyor bunu satacağım satma sıra geldi o iş orada bitti. Ama bunu da sana söyleyeyim. Bugüne kadar bu işi yapıyor daha bir hayvan kesip yediği yok. Bir hayvan kesmez. Bazen hayvan hasta oluyor ben kesiyorum o hayvanın etinden ağzına koymaz. Kendi baktığı, kendi büyüttüğü hayvandan bir tane kesip yemez. Şimdi bazı bak öyle isyan ediyorum ki yani nasıl diyeyim ama çok darlandığımdan.
Mesela davranıyorum da beceremeysen, mesela bir sürü şeyde eksik oluyor. Beceremediğim zaman o anda isyan ediyorum. Ki nereden bu işe bulaştım, nereden ettim. Ama mesela 10 dakika sonra rahatladım mı o zaten gidiyor. Ya bunun var ya, ben bazen kendi kendime de hayret ediyorum. Bunda bir bağışıklık var. Hayatta üstünü giymez. Karda, yağmurda, kısa kollu yağmurun içinde öyle ıslak gelir, ıslak yatar, ıslak kalkar. Yani bunu var ya, bunu birisi burada gelip görse, doktorlar falan buna şaşırır. Hiçbir zaman özenmem ki ben bunu etmesem falan bir yerde iş etsem orada. O beden özendiğim yok. Ben o yalan değil. Yani hiçbir zaman özendiğim yok. Yani özensem zaten yapmazdım ya. Yani öyle ki gülmek bile gülerler. İşte bu hangi mevsimdeyiz, kaçıncı yüzyıldayız, şimdi çobanlık olur mu, şimdi şey olur mu? Ya tamam da sen şimdi bugün, ya bugün herkes doktor olsa, öğrenciyi kim yetiştirecek? Veya bu eti kim verecek? Ne bileyim araba, ya herkesin belli bir mesleği var. Sen şimdi bu mesleği yapacaksan, bu onu yapacak, ben bunu yapacağım, bu iş yürüyecek. Herkes bir mesleği olsa zaten bitti. Evet tamam çobanlık hoş, tamam zor ama yani öyle gülünecek, yapılmayacak meslek değil. Değil çünkü şey değil, ya kafan rahat. Yok kredi kartıymış, yok kredi kartı bilmem ne olmuş, yok trafik varmış, yok hiçbir şey yok. Yunus gidersen hayvanını otarsan, gelirsen çayını demlersen, yatarsan aşağı bitti. Bu aslında var ya, okumuş olsa var ya, okulsa bunun çok çalışıyordu kafası. Harbiden burada bunu okuyanlar vardı, hep söylüyoruz ki bu okulsa bir yerde memur olmuş ki kendini rahat kurtarmıştı. O zaman en büyük not 10'du. 9-10 mesela en büyük şeydi. Benim yani dersler nasıl diyeyim sana 9'dan aşağı oldu mu öyle üzülürdüm, zayıf aldım ve 8'de mesela ki öyle üzülürdüm ki şey oldu. Hatta hocalar bile şaşırdı ki nasıl oldu da böyle aldın diye şey ederdiler. Bu bilhassa dağlarda yalnız kalmaya seviyor. Köpeği, keçileri kendi. Başka yanında kimse istemez. Kışın gene bir şey derim de yazın mümkün değil, ben o yok. Yani ben yazın burada olsam şimdiye kadar olmazdım. Belki öyle biliyorum ama ben yazın hiç yok. Ben yazın işte ben bu arada ne olup olmadığını hiç bilmem. Çünkü hep dağlarda. Hep dağlarda. Ha şimdi bunun burasında Mart'a giriyoruz. Mart çıktı. Nisan dedi her gün yolculuk var. Mesela buradan aynı yaylaya doğru yolculuk var. Buradan gittim. Bir de ne zaman? Bir de seneye işte belki yıl başlarında bir aşağı geliyorum. Hep dağlarda, hep yaylalarda. Aşağısında da irtibatım olmaz. Hiçbir şey olmaz. Telefon, bazen görüşürüm işte o kadar. Başka bir şey olmaz. Bizim şeyler böyle işte. Artık sonumuz hayırlı olsun ama görmeyeyim sen. Çamurun içinde, çölün içinde ne uz kaldı, ne baş kaldı, ne bir şey kaldı. Bir yerde sonu bir yerde düşüp öleceksen kimseler bulamayacak. Artık kuşlar kargalar yem olacak. Ben adayım ne olursa olsun ne yapayım? Terrible Media.